Merhabalar. Bir Doktor Hakan Klinik gününden tekrar sizlerle buluşmak güzel. Bugün yanımızda 9 ay önce yollarımızın kesiştiği hastamız Zülfü Bey var. Zülfü Bey'i yaklaşık 9 ay önce 5000 grafitlik bir ekim yapmıştık. Saç ön çizgisini mümkün olduğu kadar en doğal şekilde elde edebileceğimiz şekilde dizayn etmiştik. Hep söylediğim gibi ameliyat planında eğer doğru yönlendirebilirsek, planı doğru yapabilirsek sonuçta çok doğal oluyor. Zülfü Bey bunun en güzel örneklerinden biri. Bugüne kadar paylaştığımız hasta storylerinde, patient story serimizde daha öncesinde Ekim'den 24-48 saat öncesinde kök hücre yaptığımız herhangi bir hastamızla böyle bir söyleşide bulunmamıştık. Ama Zülfü Bey bu tarz bir hastamız. İşlemden 48 saat kadar önce yapılmış olan bir kök hücre tedavisiyle hiç ekim yapmadığımız alanlarda da görece bir ilerleme ve sonuçlara katkı olduğunu gördük. Bu da bizim için çok sevindirici. Ben lafı daha fazla uzatmadan sözü Zülfü Bey'e bırakacağım. Zülfü Bey hoş geldiniz tekrar. Bulduk, yaklaşık merhaba. 9 aydır hep beraberiz. Doğru. Süreci birlikte yürüttük. Defalarca bir araya geldik bu süre içerisinde. Doğru. Bize hastalarımıza deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olacağız açıkçası. Tabii yaklaşık aslında bir sene önce ben bu arayışa başladım. Yani saç ekim kararı verdim ve saç ekim merkezi arayışına başladım. Burada çoğunlukla sosyal medyayı kullandım tabii. Orada her before after şeyinde baktım, en önem verdiğim şey doğal olarak şey oluyor, doğal gözükmesi ve bir hekim tarafından yapılması veya bir hekim kontrolünde yapılması, gözetiminde yapılması. Evet. Bununla işte çeşitli adaylar belirledik ve sonra sizinle görüştük. Evet. Hatta karşıda görüşmüştük, burada değil. Evet. Burada aslında sizin hem bize süreci çok net bir şekilde aktarmanız hem de tabii ki bu işin belki %100 şeyi yok ama hani çok güven vermeniz bizim sizi tercih etmemizde en önemli, benim en azından tercih etmemde en büyük sebepti. Burada aslında sizinle bu işleme devam etmeye karar verdikten sonra siz bir plan çıkardınız ortaya. Çeşitli seçenekler sundunuz bize. İşte bunlardan bir de az önce bahsettiğiniz gibi bu PRP ve kök hücre işlemleriydi. Evet. Zaten ameliyat sonrası işlemlerden bahsetmiştiniz veya ameliyat sonrası ama öncesinde bu işlemlerin ne kadar faydalı olacağını, özellikle bizim yaş grubumuzdaki kişiler için ne kadar etkili olabileceğinden bahsetmiştiniz. Dolayısıyla aslında işlemden söylediğiniz gibi 48 saat önce diye yanılmıyorsam 2 gün önce diye hatırlıyorum. Siz de öyle uygulamıştık. Kök hücre işlemini yaptık. Zaten bir de bence bu işlemde biraz size o asıl işlemi de hazırlıyor biraz. O açıdan da iyi oluyor. Yani bir prosedüre girdiğinizi hissediyorsunuz. Ondan sonra da aslında sabah erkenden burada ekim işlemimize başladık. Gün sonuna doğru da ekim işlemi tamamlanmıştı. Tabii o zaman biraz daha insanın kafasında soru işareti oluyor. Neticede bir ameliyat bu da. Ama işte gün geçtikçe de hem saçlarınız her günde bu arada eskisinden daha iyi oluyor. Tabii bu süreç 9 ay oldu bugün ama her günde bir önceki güne daha iyi oluyor. Bu sürece biz de şahit olarak çevremizdeki insanların tepkileriyle mutlu olarak aslında iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada da genel olarak görünüşümden, saçlarımın bulunduğu durumdan, eskisine çok benzemesinden, eskisi gibi olmasından dolayı çok mutluyum. Saçınızın dökülmediği dönemlere çok yakın doğallıkta olması demek istiyorsunuz. Kesinlikle. Peki sizin özelinizde ben bir de şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi öncesinde bir kök hücre tedavisi yaptık. Özellikle bizim saç ekim camiasında işte crown denilen taç bölgesine hiç ekim yapmadığımız halde görece olarak o bölgede de ciddi anlamda bir iyileşme gördük klinikte. Bu konudaki düşünceleriniz ve kök hücre tedavisinin özellikle sizin yaş grubunuzda çalıştığı konusundaki görüşleriniz hakkında da kısa izleyicilerimize bir şey söylerseniz. Özellikle kök hücre noktasında yani saç tellerimi güçlendireceğini veya işte çok küçük, daha zayıf saç tellerimi güçlendireceğini düşünüyordum. Biliyordum da daha doğrusu. Bu sebeple yaptırmıştım. Açıkçası ben bir de yani crown bölgedeki, tepe bölgedeki saçlarımın artması, hatta oranın bayağı dolması benim için böyle ekstra bir sürpriz de oldu yani. Evet. Açıkçası oraya bir ekim yapmadığımız için hani tabii ki ön bölgenin dolmasıyla birlikte hani oranın da çok böyle göze çarpmayacağını düşünüyordum ama açıkçası bu PRP ve işlemleri, kök hücre işlemleri oradaki neredeyse hani bayağı orası da saç gibi bölgeye dönüştü. Evet. O yüzden
O zaman daha düşük bir beklentiyle yapmıştım. Şu an olsa kesin tekrar yaparım yani. Bayağı etkili olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak da zaten bu PRP işlemlerinde işte veya kök hücre işlemleri sonrasında da saçlarınızda bir canlanma, bir dolgunluk hissediyorsunuz yani. O yüzden ben düzenli olarak PRP'de de devam ediyorum. Ediyorsunuz. Evet, onu da ben biliyorum ettiğinizi. O yüzden her ay görüşüyoruz zaten. Peki işlem sonrasında kliniğin sizi desteklemesi, yanınızda olup olmadığınız konusundaki deneyimleriniz nedir? Hani ne kadar destek gördünüz? Her sorunuza yanıt alabildiniz mi? Biraz hastalar çünkü o konuya da bir ürküyorlar. O post-op takip ve post-op dönemdeki destek de sizin için yeterli miydi? O konudaki görüşlerinizi Tabii. Yani ister istemez aslında ben de işte bir arkadaşımla beraber yaptırmıştık bu işlemi. Çok araştıran insanlarız bu konuyu. Gerçekten her şeye ne kadar araştırmıştık ama ister istemez işlem sonrası çok fazla soru işareti aklınıza geliyor yani. İşte bir açı 5 derece sağa mı dursam, sola mı dursam bunu bile sorguluyorsunuz yani. Çok fazla soru işareti oluyor kafanızda. Dolayısıyla bunu soru işareti sormakla ancak giderilebilen bir şey. Biz de işte Koray Bey'le sizin ekibinizden çok sık iletişim halindeydik ve ne sorduysak çok hızlı bir şekilde gece gündüz demeden cevabını aldık. Açıkçası bu bir süreç olduğu için sürekli sorularınız oluyor. Yani oldu bitti olsa çok fazla sorunuz olmayabilir. Hemen sonucu görebilirsiniz ama süreç olunca hep böyle aklınıza soru işaretleri gelebiliyor. Acaba nasıl olacak, nasıl olacak? Genel olarak hep böyle bizi sakinleştiren yani iyi olacağına dair bizi vaatlerde bulunan ve sonucunda da bunun aslında gerçekleştiği çok iyi bir iletişim, sık bir iletişimimiz oldu yani kesinlikle. Evet. Çok memnunuz iletişiminden. Tavsiye ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz Zülfü Bey. Gerçekten biz de bu kadar doğala yakın sonuçlar elde etmiş olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim de bu hayattaki en büyük keyif aldığımız Kesinlikle. anlardan bir tanesi. Gerçekten ciddi keyif alıyoruz klinik olarak. Biz bu süreci birlikte götürdüğümüz zamanlardaki sizlerin de bize yardımcı tavırlarınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah saçlarınızda sağlıkla nice uzun yıllar kullanmanızı da İnşallah. temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, sizlere de iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.